Merhaba arkadaşlar, PES Sevenler Birliği kanalına hoş geldiniz. eFootball 2023'te gündemdeki konularla karşınızdayım arkadaşlar. eFootball 2023'ün de artık sonuna geldik. Son bir hafta sonra eFootball 2023'ü tamamlamış olacağız. eFootball 2023'ün bu son haftasında bizleri neler beklemekte ve bazı yapacaklarımız var. Bu videomuzda onlara değinelim istiyorum. Fakat bir soruyla başlayalım. Kanalımızdan bir arkadaşımız yorumlarda sormuştu. Şu an elimizdeki adaylı sözleşmelerin son tarihleri önemli arkadaşlar. Oyunumuz 4 Eylül pazartesi ile 7 Eylül perşembe günü aralığında bakımda olacak. Belki elinizdeki bazı adaylı sözleşmeler 4 Eylül, 5 Eylül, 6 Eylül tarihinde bitebilir. Hatta bir oyuncu geçen haftalarda Reddit'te paylaşmıştı. 7 Eylül tarihinde sözleşmesi bitiyormuş. Tam da oyunun açılma saatleri gibi bir şey. Olur da 7 Eylül tarihinde belki saat 12'de adaylı sözleşmemizin süresi doluyor. Ama o gün oyun açılır, kapanır ya da bakım çok uzar, giremeyebiliriz. Bu durumlarda mağdur olabiliriz arkadaşlar. Konami'den bir açıklama gelir mi? Bunların süresini uzatır mı bilinmez. Pek uzatmayacak gibi görünmekte. Birkaç gün yine bekleyelim. Fakat baktık ki elimizdeki adaylı sözleşmelerin süresi bu 4 Eylül, 7 Eylül tarihlerinde dolacaksa, 7 Eylül günü bile dolacaksa arkadaşlar o bile sıkıntılı. O gün oyun çökebilir. Ben olsam kullanırım. İstediğim oyuncu varsa, istemediğimiz de olabilir ama en azından silinecek adaylı sözleşmelerimizi silinmeden kullanalım. eFootball puanları için de bu geçerli. eFootball puanlarımızın son süresine dikkat etmek lazım. Eğer bir hafta içerisinde silinecekler varsa mağazadan oyuncu almamız gerekmekte. eFootball 2024'ün yaklaşmasından dolayı da Konami Perşembe günü bir kampanya başlattı. eFootball 2023'ün sonuna kadar günde bir tane ücretsiz top açma hakkı verilmekte. 50 futbolcu içerisinde 5 tane epik futbolcu var. İnşallah birden fazla epik futbolcu çıkarırız. Herkes keşke en az bir tane epik futbolcu çıkarabilse. Epik çıkarma ihtimalimiz yüksek. Tabi bütün ücretsiz top açılımlarına 3 yıldızlı futbolcu gelme ihtimali de ne yazık ki bulunuyor. Orada yer alan 5 tane futbolcunun özelliklerine ve seviyelerine bakalım arkadaşlar. Belki bugün, yarın, ilerleyen günlerde çıkarabiliriz bunları. Del Piero 100 seviyeye kadar çıkmakta. Özelliklerine baktığımızda yüzlük haliyle özellikleri hız, hızlanma, şut gücü, top sürme, top kontrolü, falso değerleri falan çok iyi. Sol çaprazdan bir falso vuruş yaptığımızda çok iyi vuruşları olan bir isim. Luis Figo sağ açık futbolcusu, 99'a kadar çıkıyor. Hızlanma değeri çok iyi. Hız değeri 84. Top kontrolü, top sürme değeri çok yüksek. Pas önemli bir açık futbolcusu kendisi. Alçaktan ve yüksekten pası 80'in üzerinde, 84-86. Bitiriciliği de var. Falsosu da olan bir isim. Çalım olarak çift vuruşu yok. Verimli kanat oyun tarzına sahip. Kaleci olarak Milan takımının efsane kalecisi Dida bulunmakta. 98 seviyeye kadar çıkmakta. 1.95 boyu var. Gayet güzel bir boyu. Hücumcu kaleci. Kalecilik özelliklerine baktığımızda bir yakalaması 83, farkındalığı çok güzel 89, refleksi 88, uzanma 91, bir yakalama da keşke biraz daha yüksek olsaydı ama o zaman seviyesi 100 falan olacaktı. Forvet olarak da Cole var, Manchester United'ın efsanelerinden. Ofansif farkındalığı, bitiriciliği 90'ın üzerinde. Hızlanma değeri de iyi. Şut gücü var. Sıçrama, fiziksel temas. Oyuncumuzun topla olan ilişkisi biraz sıkıntılı. Kontrol, sürme, sıkı top tutma öyle çok yüksek değerlerde değil. Pas da pek veren biri değil. Topla buluşturup gol vuruşu yapmamız lazım ama çok da yüksek boyu yok. 1.75 boyu var kendisinin. Sıçraması 86, kafa vuruşu 84. PES zamandaki kartı bayağı iyiydi. Daha yüksek seviyeliydi. Ben çıkarmak çok istemiştim o kartı ama çıkaramamıştık. Bana York gelmişti. Hatta 2 defa gelmişti. O kartı zayıftı PES zamanında. Kolun kartı çok daha iyiydi. Ve defansif orta saha Petit 95'ten 97'ye kadar çıkıyor. Tam orta saha oyun tarzına sahip. Petit'in savunması gerçekten çok iyi. Savunma özelliklerine baktığımız zaman değerler çok yüksek. Hızı 78, hızlanması 76. Pasları olan bir defansif orta saha. Savunması güçlü olsun. Ayağı da iyi olsun. Topla çıkabileyim diyorsak, eğer çıktıysa değerlendirebiliriz arkadaşlar. eFootball 2024 güncellemesiyle alakalı Konami Perşembe günü resmi açıklamalar yapmıştı. Güncelleme dedi, bakım aslında güncelleme öncesinde birkaç gün sürecek bakımımız var. 4 Eylül pazartesi sabahı Türkiye saatiyle oyun 5'te kapanacak arkadaşlar. Bakıma girecek ve Perşembe günü öğlene doğru 11'e kadar bakım devam edecek. Hizmet diyor bölgeye göre sıralı olarak açılacakmış. Hatta son haftalarda Japonlarda oyun daha erken açılmakta.
Japonya dışındakiler oyun biraz daha geç açılıyor. Öyle bir durum yine bu büyük bakımdan sonra da gerçekleşebilir. Bazı ülkelerde oyun erken açılırken bazı ülkelerde geç açılacaktır. Sınırlandırma getirecektir. Tekrar dene diye anca o şekilde giriş yapabiliriz. Geçen senelerde öyle olmuştu ve bu güncelleme ile alakalı mobilde de telefonumuzda 2.4 GB boşluk olması gerekiyor arkadaşlar. Konami sosyal medya hesabından da eFootball 2024 ile alakalı ilk defa bir resim paylaştı arkadaşlar. Bir görsel paylaştı. O da sol taraftaki. Sağ taraftaki görüntü de geçen hafta bir tanıtım gerçekleştirilmişti bir ülkede. Kapak fotoğraflara baktığımızda aynı görüntü. Geçen haftaki o tanıtımda eFootball 2024 ile alakalı az bilgi paylaşıldı. Az görüntü paylaşıldı. Kapakta renklerin farklı olduğunu görmekteyiz. eFootball 2024'te bazı renklerin değişeceği falan söyleniyordu. Ama gameplay, etkinlikler, diğer kısımlar, asıl önemli olan kısımlarla alakalı hiçbir değişiklik bilgisi bulunmamakta. Analik özellikle çok bekleniyor. Ne yazık ki eFootball 2023'te çıkmadı. eFootball 2024'te de ne zaman çıkacak onunla alakalı bir tarih açıklanmadı. Konami bazen takvim açıklardı. Şu tarihte bu gelecektir, işte şu mevsimde bu gelir, yaza bu gelir gibi. Ama bazı konularda analik, edit bölümüyle alakalı ne yazık ki tarih henüz daha vermediler arkadaşlar. Bir de eFootball 2023'ün bitmesiyle birlikte elimizdeki birçok futbolcunun sözleşmesi bitmekte. eFootball 2023'ün başlarında aldığımız oyuncular mesela sözleşmelerini birer birer bitiriyor arkadaşlar. Mesela Rüdiger'e baktım. Benim artık son saatlerim kalmıştı. Böyle bir ekran görüntüsü aldım. Hani şu an itibariyle sözleşmesi falan bitti. Sizlerde de birçok futbolcunun sözleşmesi bitmiştir, bitmeye yakındır. Oyundaki sıkıntılardan bir tanesi bu. Elimizdeki oyuncular normal kartına dönüşmüyor ama sözleşmesinin bitmesi gibi bir sıkıntı var. Konami de bizlerin futbol parası harcaması, sürekli top açılım yapması için bu yönteme döndürdü. Bir de paketler vardı arkadaşlar. Mesela ben bir hesabıma Inter paketini almıştım. Bir girdim, hepsinin sözleşmesi bitmiş. Yani paketleri de alıyoruz. Paketler de güzeldi ama eskiden aldıklarımızın süresi artık dolmaya başladı. Süresi yakın zamanda dolacaklar var. 1-2 ay sonra süresi bitecekler de bulunmakta. Bir de menajerler vardı. Bazı menajerler eFootball parasıyla satılmıştı. Bunlar aktarılıyor arkadaşlar. Bunlarla alakalı bir sıkıntı yok. Hatta aktarılan menajerlere ben şöyle birkaç tane baktım. Cruyff aktarılıyor. Guardiola aktarılmakta. Genelde en çok satın alınan menajerler bunlardı. Bu menajerlerle, satın alınan menajerlerle alakalı herhangi bir sıkıntı bulunmamakta. Bugün biteceklere baktığımızda 2 tane Japon Ligi etkinliğinin bugün son günü. Liverpool paketi gelmişti pazartesi günü. Bu paketin bugün son günü. Yarın Manchester City oyuncuları geliyor. Çok da güzel futbolcular var. Japon Ligi etkinliklerinin dışında 2 tane de etkinliğin süresi Perşembe'ye kadar devam ediyor. Artık oyunun da sonuna geldiğimiz için etkinlik sayısı çok azaldı. 2-2 gelmeye devam ediyor. Ve şu an eFootball Ligi'nin aşaması Perşembe günü bitecek arkadaşlar. Birçok şeyin süresi 4 Eylül tarihine kadar uzatıldı ama eFootball Ligi'nin son süresini Konami uzatmadı. 28 Ağustos tarihinde hangi klasmana yükseldiysek ona göre hediyelerimizi alacağız. Şu anki maç biletine baktığımızda süresi 4 Eylül pazartesi günü de olmakta. Perşembe değil, pazartesiye kadar süresi var. Hatta paketlere baktığımızda arkadaşlar bu 3 tane paketin 2 tanesi adaylı sözleşme, bir tanesi de Ronaldo'nun, Hakan Çalhanoğlu'nun yer aldığı paketin son 7 günü 4 Eylül pazartesi sabah oyunun bakıma girmesiyle birlikte bunlar sona erecek. Artık oyun açıldıktan sonra yeni paketler karşımızda olacak. Perşembe günü de bir oyuncu mağazadan kaldırılacak. O da Kol. Hatta şu an Epic kartı destansılar içerisinde yer almakta. Geçtiğimiz Perşembe günü Bayern Münih Epic paketi geldi. Rummenigge'yi tercih etmedi Konami. Stoper futbolcusunu big time olarak getirdi. Rummenigge'yi de getirebilirdi. Demek ki onu eFootball 2024'e sakladılar. Rummenigge'nin de maksimum seviyesi, özellikleri bakalım ne olacak. Ama ne zaman geleceği de bilinmemekte. Bu gelen oyunculara da baktığımızda maksimum seviyelere 99, 97, 97. Pek top açılımı yapılmayacaktır diye düşünüyorum ama tabi stoper futbolcusu 99 seviyeli. Rummenigge'li, Beckenbauer'lı bir paket olsaydı çok daha güzel olurdu. Yarın bizleri neler beklemekte, tek tek onlara baktığımızda arkadaşlar yarın sabah mini bir bakım var. Konami 1 saat olarak açıklamıştı bu bakımı. Sonradan saatini arttırdı. 2 saatlik bir bakım bizleri bekliyor. Yarın sabahki bakım Türkiye saatiyle sabah 5'te başlayacak ve sabah 7'de sona erecek. Yarın gelecek oyunculara baktığımızda Manchester City takımının oyuncuları geliyor arkadaşlar. Peki pakette kimler olacak? City takımında Kevin De Bruyne, Ederson, Stones, Bernardo Silva, Akanji, Foden, Alvarez, Erling Haaland. Form durumlarına da baktığımızda Foden A formunda, Alvarez B, Akanji B,
Kaleci Ederson da B. Ama burada C formundaki isimler de kolay kolay formsuz gelmeyecektir. Kevin De Bruyne yüksek seviyeli olacaktır. Bernardo Silva'nın adaylı sözleşmedeki kartı çok yüksek seviyeliydi. Ve burada Erling Haaland var. Bakalım seviyeler ne olacak arkadaşlar? Seviyeler yarın sabah açıklanacak. Şimdilik sadece tahmin yapabilmekteyiz. Bu futbolcuların birçoğunun geçmişte çok yüksek seviyeli kartları geldi. Erling Haaland'ın, Foden'ın, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne'nin yüksek seviyeli kartları vardı. 99'u gören filan kartlar. Eğer elimizde bu futbolcular yoksa güzel bir paket bizleri bekliyor diyebiliriz ama elimizde bu futbolcuların özellikle de önemli olanları varsa top açılımı yapmayıp eFootball 2024'de de para biriktirmeye devam edebiliriz. Yarın gelecek etkinliklere baktığımızda Konami yarın gelecek etkinlikleri açıklamadı arkadaşlar. Ayın 24'üne kadar, geçtiğimiz Perşembe'ye kadar açıklamıştı. Yarın ve önümüzdeki Perşembe gelecekleri paylaşmamıştı. Büyük ihtimalle standart etkinliklerden birisi gelecektir. Japon Ligi, Meksika Ligi, sonra diğer ligler, milli takım, Worldwide, bunlara alıştık. Hep aynıları geliyor. Yine standart yarın 2 tane etkinliğin gelmesi lazım. Birinden 50 futbol parası, diğerinden GP ve beceri antrenörleri kazandığımız etkinlikler. Perşembe gününe geçtiğimizde Perşembe günü gelecek ne varsa arkadaşlar 4 günlük olacak. Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar. Çünkü Pazar sabah oyun kapanacağı için Perşembe gelen her şey mini süreli olacak. Sonuçta oyun 4 gün oynanacağı için yine paketlerin gelmesi gerek. Epic olarak baktığımızda arkadaşlar şu ana kadar gelmeyen big time oyuncular bunlar kaldı. David Beckham, Cambiaso, Rummenigge gelmez artık, üst üste Bayern Münih yapmayacaklardır. Michael Owen ve Totti, bunlardan birisini seçip yanına 2 tane epic ekleyerek bir epic paket getirebilirler. Player of the Week yine gelmesi gerekiyor ama şu an maçlar oynanmaya devam ediyor. Salı sabahı ve Player of the Week tahmin videosuyla karşınızda olmaya çalışırım. Özellikle de takımlarına yeni transfer olmuş futbolcular biraz daha iyi oynasalar da Player of the Week'e gelseler, o futbolcuları yeni takımlarına ait kartlarıyla birlikte görebilsek. Son olarak arkadaşlar Perşembe günü bazı takımların dizilişi değişti. Haftanın dikkat çeken dizilişlerine baktığımızda Japon 2. liginde yer alan en az sırada yer alıyor arkadaşlar. Ruasu Kumamoto takımının bu haftaki dizilişi en dikkat çeken dizilişimiz. 3 stoperle önündeki orta saha futbolcularına baktığımızda sağ kanat, sol kanat, sağ açık, sol açık oynatabiliyoruz. Ofansif orta saha kullanabiliriz ve ileride bir santrafor futbolcusu. 3-1-3-3 dizilişi diye geçmekte. Bir başka Japon takımı Montedio Yamagata'da 4-2-1-3'ü kullanıyor. Oyundaki hazır dizilişten çok az bir farkı var. Orta saha ve açık futbolcuları çok az, böyle bir tık geri gelmekte. Brezilya'da Flamengo 4-2-2-2 dizilişini kullanmakta. 2 ofansif orta sahalı, 2 santraforlu oynayabildiğimiz diziliş. 2 ofansif orta sahalı, sağ açıklı, sol açıklı oynayabileceğimiz 4-1-2-3 dizilişine de 2 takım sahip arkadaşlar. AFC Şampiyonlar Ligi'nde yer almakta. AFC Şampiyonlar Ligi de Eylül ayında başlayacak. Az sonra tarihleri göstereceğim. O başlamadan önce buradaki dizilişleri almak lazım. Çünkü başladıktan sonra Konami dizilişleri değiştirecektir. Hatta eFootball 2024'ün hemen başında bile bu dizilişleri güncelleyebilir, değiştirebilir arkadaşlar. Oyunun varsayılan dizilişi 4-2-3-1, bazı takımları 4-2-3-1 dizilişine dönüştürebilirler. 4-3-1-2 dizilişinin kanatlı şekline baktığımızda birçok takım bulunmakta. Onlardan bir tanesi de Belçika Ligi'nde yer alan Gent takımı. Burada ofansif orta sahayı geriye çekmek istersek o da Paraguay milli takımının dizilişi. Paraguay burada önemli arkadaşlar. Değişik bir diziliş kullanmaktalar. Hatta eFootball Ligi'nde yüksek sıralamada bazı arkadaşlar hala bu dizilişi kullanabilmekte. Zaman zaman böyle karşıma geliyor benim. Milli takım dizilişi olduğu için de milli takım maçları başlayacak ve birçok milli takımın dizilişi değişecek arkadaşlar. Ben şöyle bir Paraguay'a bakayım dedim. Bizim milli takımımız olsun. Diğer milli takımlarda Eylül ayında maçlar oynayacaklar ve Konami de o maçlara göre dizilişleri güncelleyecektir. Milli takım dizilişlerini beğeniyorsak erkenden alıp bir oyun planına kaydetmemiz lazım. Mesela Paraguay milli takımına baktığımızda 8 Eylül tarihinde maçı var. Farklı bir dizilişte oynarsa Konami de Paraguay'ın dizilişini değiştirecektir. Milli takım dizilişleri kullanıyorsak arkadaşlar istersek daha erkenden alıp bir oyun planı listesine kaydedebiliriz. Aynı şey AFC Şampiyonlar Ligi için de geçerli. Oradaki takımlar aylardır aynı şekilde duruyor. Ama takımlar değişecek ve dizilişler de değişecek. AFC Şampiyonlar Ligi de 18 Eylül tarihinde başlayacakmış. 18 Eylül'den sonra orada yer alan takımlar artık hangi dizilişte çıktılarsa maça, Konami o takımların dizilişlerini de oyunda güncelleyecektir. eFootball oyunuyla alakalı gündemdeki konular bunlardı arkadaşlar. Tüm bunlarla alakalı sizler de görüşlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Sizlere iyi oyunlar diliyorum. Şimdiden iyi haftalar diliyorum. Hoşçakalın.